Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Batuhan. Bugün sizlerle 2. Dünya Şampiyonu Emanuel Lasker'le 3. Dünya Şampiyonu, yani o zamanın geleceğin Dünya Şampiyonu Jose Raul Capablanca'nın bir maçını anlatmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Bu maç Saint Petersburg'da 1914 yılında oynanmış. Beyazlarda Lasker, siyahlarda Capablanca. Şimdi hemen başlayalım. E4, E5, at F3, at C6, fil B5. İspanyol açılışı A6 ve burada Lasker almayı tercih ediyor. Tamam. Burada şimdi DC6 ya da BC6 devam yolları var. Burada Capablanca DC6 almayı tercih etmiş. D4. E D4, vezir D4. Vezir D4, at D4'ten sonra. Burada vezirleri kırışmayı, oyunu biraz sadeleştirmeyi, yani biraz da denemez aslında ama sadeleştirmeyi tercih etmişler. Capablanca fil D6 ile devam ediyor. At C3. Burada da at E7. Kısa rokun yolunu açmış oldu Capablanca. Kısa rok, kısa rok. Burada şimdi F4 hamlesi geliyor. F4 hamlesi güzel bir hamle aslında bakılırsa. F5 fikri var ve filin bu çaprazını önemli ölçüde kısıtlamak adına güzel bir hamle olabilecek potansiyele sahip diye düşünüyorum. Kale E8'e devam ediyor Capablanca ve burada at B3 dönülüyor. Ee, Şimdi burada Capablanca'da F6 ile devam ediyor. E5 sürmesinin önüne geçmek adına. Burada da F5 hamlesi geliyor. Lasker'in bu hamlesini ben beğendim. Çünkü şimdi bu filin artık C8 filini kısıtlamış oldunuz. Tek gidebileceği, bu da pasif bir kare olan D7 karesine gidiyor. Ve burada da aslında pek bir işi yok. Şimdi de daha etkili bir çaprazı getirmeyi düşünürseniz B6, C5, bir B7 ile 3 hamle harcamanız gerekiyor. O yüzden bu F5 hamlesi bence önemli ve güzel bir hamle diye düşünüyorum. C8 filini kısıtlamak adına tabii ki. Ve filimizin de ayrıca zaten çaprazında ufaktan açmış oluyoruz diyelim. Şimdi burada Capablanca B6 ile devam ediyor. Fil F4, fil D6, C D6. Şimdi Capablanca'nın amacı C5 sürmek tabii ki, yani düşündüğünüzde, ya da D5 de olabilir tabii ki, bu piyonu ortadan kaldırmak adına. Şimdi burada Lasker at D4'te devam ediyor. Amacı E6 karesine zıplamak, ki E6 karesine atı sökmek aslında pek kolay değil. Fili boşu boşuna aslında tempo yani daha doğrusu siyahlara tempo kaybettirmiş olursunuz. Hem de zaten E6 karesine F5 piyonu sayesinde oturan bir at bence çok etkili olabilecek potansiyele sahip. Çünkü C7 karesinden çatal isteme durumlarımız oluyor. Burada Capablanca şimdi kale D8'de kale A D8'e devam etti. At E6 sonrasında kale D7 ve kale A D1 sonrasında şimdi bu piyona bir baskı oluşturmak istiyoruz. Kale F2, kale D2 gibi mesela bu piyonu istiyoruz. Mesela bir tehdidimiz bu. Onun dışında şu anda öyle bir tehdit gözükmüyor aslında. Ondan sonra şimdi burada Capablanca at C8'e devam ediyor. Bu piyonun savunmasını sağlamak adına, sağlamlaştırmak adına. Şimdi burada da Lasker şöyle bir devam yolu öngörüyor. Kale F2, dediğim gibi kale D2 ve bu piyonu bir baskı oluşturmak kesinlikle bir amacımız olmalı. Şimdi B5, burada kale D2 ve kale E7 sonrasında burada B4 hamlesini tercih ediyor Lasker. Sebebi C5 sürülmesinin önüne geçmek. Aslında sürülebilir ama D dikeni direkt beyazlara bırakmış oluyorsunuz. Bu da aslında pek sağlıklı değil. Ve de C5 yapınca da filinizin çaprazı yine açılmıyor. Bu piyon sizi bu sefer tutuyor. Gibi gibi sebeplerden B4 güzel bir hamle olmuş. Şimdi burada da şah F7 ile devam ediyor Capablanca. A3 ve fil A8. Farkındaysanız bu fil çok kısıtlandı. Çok ölü gibi duruyor. Bunu nasıl canlandıracaksınız? Gerçekten bir soru işareti. Şimdi şah F2'den sonra kale A7. E4 sonrasında şimdi H6. H4 sürülebilir tabii ki. Şimdi kale D3 oynuyor ama tabii ki burada Lasker'in amacı farklı.
H3 karesine gelmek olabilir fikir ya da H4'ten sonra G3'e gelmek olabilir. Bir şeyler burada yapabilmek adına. Şimdi burada da ise Capablanca A5'e devam ediyor. Tamam. A5 sürsün, o beni ilgilendirmiyor diyor Lasker ve H4'te devam ediyor. Amaç kale G3, işte G4, G5, işte FG5, HG5, HG5, at G5 olabilir mesela. Gibi devam yolları mevcut. Lasker devam ediyor planına. H4 ile devam etmiş oldu. Şimdi burada AB4, AB4'ten sonra kale E7 ve şah F3. Şah F3 bu arada çok beğendiğim bir hamle ve de bilgisayarın hani verdiği çok mükemmel bir hamle olarak ünlem yani olarak gözüküyor. Çünkü şimdi şah F3 ile piyonların savunmasını sağlıyoruz. Şahımızın merkezi de getiriyoruz ufaktan. Gibi gibi sebepleri var diyebiliriz. Şimdi Capablanca burada kale G8'e devam ediyor. Şah F4, G6, kale G3 ve G5 sonrasında şah F3'e geri dönüyor. Lasker. Şimdi burada at B6 ile devam eden Capablanca'ya cevap olarak HG5, HG5 sonrasında şimdi H2 aslında bir nebze bizim için açılıyor. Buraya da Lasker hemen kale H3 koyarak H7 tehdidini ortaya koyabilir. Yani ya da kale H1 ile tabii ki burada etkili bir batarya ya da dikeyde etkili olabilecek bir potansiyele sahip iki tane kalesi var. Burada ise kale D7 ile devam eden Capablanca'ya karşı şah G3, şah E8, kale H1, fil B7, E5, D5, at E4 sonrasında artık ikinci atımızı da getirmek zorundayız. Çünkü bu şah burada sıkışmak üzere. Şimdi at E4'ten sonra at D5, at E C5, fil C8, kaleyi alıyoruz. Fil D7'den sonra şimdi kale H7, kale F8 sonrasında kale A1, şah artık iyice sıkışıyor. Capablanca'nın imkanları kısıtlanıyor. At B6 hamlesi belki olabilir diye düşünebiliriz. Onun dışında çok böyle potansiyel olarak bir hamle yok. Capablanca burada şah D8'e devam etmiş. Kale A8 sonrasında şimdi fil C8 ve at C5 sonrasında ise burada Lasker terk etmiş bulunuyor. Çünkü şöyle bir sebebi var. Artık siz burada ne oynarsanız oynayın. Filini zaten aslında hareket ettiremiyorsunuz. Kaleyi oynamaya çalışsanız nasıl nereye oynayacaksınız? O da bir soru işareti. Örnek veriyorum. Kale G8'de oynadığınızda yani at E6, şah E8, at C7, atı aldığımızı varsaydığımızda burada ne kadar iyi kalıyoruz? Şöyle bir hamle yapabilir miyiz? At E6, şah E8. Direkt böyle bitirebiliriz. Pardon. Kale C8'e direkt bitirebiliriz. Tamam. Fille alamıyoruz zaten. Evet. Direkt kale C8'de bitirdiğimizde daha kolay oluyormuş. Bunu kaçırmış oldum. Evet. Böyle bir hamleden ötürü Capablanca terk etmiş bulunuyor. Lasker'in bu oyunu çok hoşuma gitti. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim diyerek izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım öğretici bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. Capablanca ile Lasker'in bu maçı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de analizlerimden, kanalımdan memnunsanız, videolarımdan memnunsanız da arkadaşlar abone de olabilirsiniz diyerek izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.